Merhabalar. Size kadın dış genital sisteminden ve bilinmezlerinden bahsedeceğim. Bu sistemi tanıyabilmek için önce dış genital sistemimizi anlamamız gerekiyor. Dış genital sistemimize iki bacak aranızda ayna koyup baktığınızda ne normal, ne anormal, hangi dokuya ne ad veriyoruz, bu terminolojiyi bir belirlememiz gerekiyor. Biz dış genital sisteme de vajina diyoruz, biz vajinaya da vajina diyoruz, biz rahime de vajina diyoruz, yeri geliyor vajinaya da rahim diyoruz. Yani bu terminolojiyi bir netleştirmemiz lazım ki bir hekime muayeneye gittiğinizde ya da bir şey ifade ettiğinizde kulağım ağrıyor değil, burnum ağrıyor demeyesiniz. Sonuç itibariyle hepsi farklı organlar, farklı isimlere sahip. Buyurun bakalım. Dışarıdan bakıldığı zaman kadın dış genital sistemi bu şekilde görülüyor. Biz bu bölgeye yağ yastığının olduğu yere mons pubis diyoruz. Kadında baktığımız zaman 3 tane giriş var, açıklık var alt kısımda. Üstten başlayacak olursak, şurası idrar yaptığımız delik. Şurası vajina, burası bebeğin doğduğu yer, cinsel ilişkiye girilen yer, adet kanının atıldığı yer. Şurası da hepimizin bildiği gibi anüs. Şimdi şunlar dış dudaklar, labia majorolar, şunlar iç dudaklar, labia minoralar. İşte labioplasti ameliyatında biz şunları küçültüyoruz. Majoroplasti ameliyatında şunları büyütüyoruz ya da küçültüyoruz. Vajinoplasti ameliyatında da şu vajinanın genişleyen yerlerini düzeltiyoruz. Şurada tepede küçük bir nokta var. Bu tepedeki küçük noktanın adı klitorisin glans kısmı. Yani kadın cinsel organının tepe noktası, tepe kısmı. Mercimek tanesi kadar bir büyüklüğü var ama aslında derinde çok daha büyük kolları var. Biraz sonra onları size aktaracağım. Şimdi sanıldığı gibi erkekteki penisin karşılığı vajina değil. Erkekteki penisin karşılığı işte bu. Yani klitoris. Klitorisin az önce mercimek tanesi gibi gördüğümüz yeri vardı ya, işte burası. Bu da penisin glans kısmını yani tepe noktasını işaret ediyor. Ne kadar benziyorlar gördünüz mü? Evrimsel olarak ikisi de insanoğluna haz için yaratılmış iki organ. Penisin artı bir işlevi daha var. İdrar yapmaya yarıyor. Ama klitoris kadın bedeninde sadece haz için yaratılan bir organ. Şimdi devam edelim. Klitorisin penis gibi iki kolu, iki bulbusu var. Bunlar anatomik olarak nasıl lokasyonda? Onlara geçeceğiz, öğreteceğim şimdi size. Şimdi şuradan baktığımız zaman klitoris nerede konumlu? Şurası vajinanın girişi, az önce bahsetmiştik ya. Şurası idrar yaptığımız yerin girişi. Klitorisin tepesi burada. Klitorise gelen sinirler ve damarlar işte şu hattan geliyorlar. Şunlar da klitorisin iki kolları. O dış dudakların içine, vajinanın arkasına doğru konumlanmış. Bunları size şekillerle göstereceğim, anlamanızı sağlayacağım. Klitorisi ortadan kestiğinde aynı penis gibi erektil yani uyarılma ve heyecanlanma safhasında kanla dolan bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. İşte bunlar da erektil yapılar. Şimdi bu kadının tabanına aşağıdan bakıyoruz. Yani pelvis tabanına, kadın yukarıda, biz şöyle yukarıdan bakıyormuşuz gibi düşünün. Yani böyle baktığınızı düşünün. Şurası anüs. Şurası vajinal açıklık, şurası üretra, şu mavi olan yer klitoris. Şimdi şurada böyle kaslara dikkat ettiniz mi? Şunlar transvers kaslar, şunlar levator kasları. Şuradaki kaslar da şöyle 8 şeklinde. Bu pelvik taban dediğimiz kas yapısı çok önemli. Bunun için yani pelvik tabandaki kaslar için ayrıca bir bilgilendirme videosu paylaşacağım. Daha sonra konuşacağız. Burada klitorisin konumunu görebilmeniz için alttan bakı istedim. Yani dış dudakların içerisinde ve şu üst kemiğinizin arkasına doğru konumlanmış durumda. Şimdi klitorisi burada konum olarak, klitorisi bu ekranda nasıl görüyoruz? Şimdi kadın vajinasına yandan bakıyoruz. Şu gördüğümüz yapı vajina. Şöyle doğru uzuyor. Gördünüz mü? Şu sarı gördüğümüz yer idrar yapılan açıklık. Şu mor gördüğümüz yer klitorisin, hemen elimde kendi maketimi de göstereyim. Şunlar klitorisin bulbusları. Şu gördüğünüz şişkin. Bunlar kanla doluyorlar. Müthiş işler beceriyorlar. Şunlar da klitorisin kurusları. Kafası da burada. Gördünüz mü? Nasıl konumlandığı, bulbusları vajinanın 1/3 kısmında nasıl sardığını
anatomik lokasyonda görebiliyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel bir cinsel yaşam diliyorum.